Bugünkü filmimiz Beekeeper, arıcı. The only thing you know is he's a beekeeper. Will you stomp his ass out? You're telling me one man did this? Beekeeper yani arıcı, David Ayer'ın yönettiği ve Kurt Wimmer'in yazdığı Amerikan aksiyon gerilim filmidir. Filmin başrollerinde Jason Statham ve diğerleri yer alıyor. Aksiyon filmlerinin en çok aranan isimlerinden olan Jason Statham'ın Guy Ritchie olan filmleri dışındaki tüm aksiyon filmlerinin beğeni yaktığını biliyoruz. Tabii ki bu filmde de tam olarak böyle olmuş. Maliyeti 34 milyon dolar olan filmin şu anki hasılatı 123,6 milyon dolar. Derin Devlet'in kurduğu arıcı Beekeeper isimli özel kuvvetlerden emekli olan Clay, gerçekten arıcılık yaparak hayatına devam eder. Bir internet sitesi tarafından dolandırılan ve en değerli komşusu olan Bayan Baker intihar edince çetenin peşine düşmeye karar verir. United Data Group, good afternoon. This is Boyd. How may I help you? Hello. I just got a message saying that there's a problem with my computer. Don't you worry. The message you received is from our United Data Group antivirus software. It's part of the software package that you pre-install on your screen that says install. And you click on that button. All right. She is a signatory on a $2 million account. Some fucking charity. All right, kids. Okay. Oh, fucking yes! That is what I am talking about! Come on! What did I do? Tabi bu sırada Bayan Baker'ın da FBI'de çalışan kızı da olayın peşindedir. Filmin aksiyon sahnelerinde ara ara dans eden figüranlara rastlıyoruz. Ama filmin en acı verici yanı maalesef senaryosu. FBI ajanı olarak annesinin ölümünden dolayı çeteyi cezalandırmak için olanların peşine düşmesi gerekirken genç ajan B mantık dışı bir şekilde Clay'in peşine düşer. İşte bizi çıldırtan da tam olarak bir FBI ajanının, onu geçtim, annesi ölen bir genç kızın bu kadar aptal bir karakter olarak yazılması. Bunun amacı neydi? Yani kızı Clay'in peşine takarken senarist acaba ne yaşıyordu? Yıllarda küllenmiş. Amerikan siber suçları bu dolandırıcıları bulamamış. Ama bulsa bile avukatlar yaşlı birinin birikimini yabancıya havale etmeyi kabul ettiğini iddia edebilirlermiş. Halbuki soyulan para sadece birikim parası değil. Ayrıca hayır kurumunun da parası var ve onun da hesabı var. Üstelik bir program indirildi ve basit bir bilgisayar bilgisine sahip olan herkes bilir ki bilgisayarlarda logları kontrol ederseniz zaten apaçık bütün işlemlerin ne şekilde yaptığını adım adım izleyebilirsiniz. I talked to an agent in our cybercrimes office. This crew's been operating for 2 years and we don't even have names. And even if we did, good luck building an indictment that would stand up in court. Some defense attorney would just argue that the elderly victim agreed to wire a complete stranger his entire life savings. Arıcıların üstünde fil tarihinden kalma bir bilgisayar mı kullanılıyor yoksa ben mi yanlış görüyorum? Eski teknoloji güvenlikli demek değildir. Aksine en savunmasız sistemdir. I need a favor. Even the FBI can't find these people. Well, we're not the FBI, are we? Aksiyon filminin olmazsa olmazı minicik bir zevkle dinamit etkisi yaratmak. The next call from your little phishing scam. This call center will make a spark across these wires. Given all of the gasoline fumes in here. Promise you. Anything alive in here won't be. Bizim beceriksiz ve yarım akıllı karakterimiz olan genç FBI ajanımız kundaklanan benzin istasyonuna inceleme için gider. Ama Daryl'e çıplak elle bodoslama dokunur. Senaristin kriminalden gram haberi yok. Hadi neyse, yönetmenlerin de mi yok? Someone is a ghost, like our good friend Adam Clay.
beekeeping for beekeepers. Here's another reason. Madem FBI tabanında Clay'in fotoğrafı var, neden bu adamı ikidir kara kalem olarak gösteriyorsunuz? It appears that a retired beekeeper has gone off program and is acting in what he mistakenly believes is the hive's best interest. What, just pick up the phone and tell this yahoo to stand the fuck down? That's the one thing beekeepers don't do. Film burada sona eriyor. Çok şükür filmin sonunda kıza biraz mantık vermişler. Yoksa çok aptal bir karakter olarak kalacaktı. You don't have to do this, you know? Why not let Clay do his thing? Wherever it's headed, I swore an oath. Can't stand by and watch it happen. Even if he's right? Even if he's right. Özetle senaryosu mantıksız. Aksiyonları bazen eğlenceli, bazense gerçekten heyecanlı. Ama film sürükleyici. Detain this guy. Bu tarz videoların devamı için lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.